Merhaba yıldızlarım, Rüya'ya videoya hepiniz hoş geldiniz ve elbette ki sefalarınızı eksik etmediniz. Bu videomda LGS öğrencisinin verimli bir haftasını izleyeceksiniz. O zaman videomuz pazartesi günüyle başlasın. İlk olarak paragrafımı çözerken ben de sizlere bu videomdan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle videonun başlığından da gördüğünüz gibi ben LGS 2026 öğrencisiyim. Bunu da ilk defa bu videoda öğreniyorsunuz. Birazdan neden bir video onu da açıklayacağım zaten. Bu videoda da bir LGS öğrencisinin sınavlar öncesi yoğun bir haftası nasıl geçiyor onu göreceksiniz. Naçizane verimli de bir hafta oldu. Bu sefer Pomodoro ile çalıştım. 40 dakikada 37 soru çözdüm. Bence bu sorular için idealdi. Şimdi ise sorularımı kontrol ediyorum ve elbette ki yanlışlarıma bakıyorum. Ve yıldızlarım, asıl size söylemem gereken şeyi söylemeyi unuttum. Ben bugün okulu astım. Yani affedersiniz, sabah kustum ve kendimi birazcık kötü hissediyordum. Biraz. O yüzden gitmeyeyim ve evde daha verimli bir şekilde çalışayım dedim. Şimdi de İngilizceden ben okulda yokken muhtemelen çözülecek olan yerleri çözüyorum. Ve de fen öğretmenimiz bizlere elementleri ezberleme ödevi vermişti bugüne. Ben ezberlemedim. Şimdi ise yazıyorum, masama asacağım. Allah nasip ederse bir gün ezberlerim. Ve şimdi de fenden periyodik tablo konusunu işliyorum ve onun özetini çıkartıyorum. Hem video izliyorum hem map kitabından okuyorum. Önemli bulduğum yerleri de özetini çıkartıyorum yıldızlarım. Umarım güzel bir çalışma olur. Bundan sonra da özete ara verip yemeğe geçiyorum. Evet yıldızlarım, yemeğimi bitirdim. Saat şu anda 15:52 falan oluyor. Bir 3 dakika geri. Ve sadece 2 saat 45 dakika çalışabildim. Umarım bunu bugün 5 saatte tamamlayabilirim. Eğer öyle olursa akşam şöyle ailecek bir film de izlemek çok istiyoruz. Şimdi yıldızlarım, kütüphaneye gideceğim. Ve muhtemelen kütüphanede çekime izin vermeyecekler, benim gideceğim kütüphane. O yüzden şimdiden sizlere yapılacaklarımı anlatayım ve çantamı birlikte hazırlayalım istiyorum. Fen özetim hala bitmediği için, yani çok küçük bir kısım kaldı. O yüzden malzemelerimi yanıma alacağım. Aynı zamanda bu kitapta çok nadir de olsa rastladığımız sorular vardı. Onları da çözeceğim. Bir tane Türkçe, bir tane de fen denemesi aldım. Hepsi yarım denemeler. Yani bunları mesela içinden birkaç soru falan çözdüm. Bunların hepsini muhtemelen bitiremeyeceğim ama yine de keşke şunu alsaydım, keşke bunu alsaydım yapmayayım ve o zaman canım ne çekerse onu çözeyim diye İngilizce ve Fen'in bu kolay soru bankasını alacağım, Fenomen'in. Çok gaza geldiğim için bir tane de matematik koyacağım. Bakalım ne kadar yapabileceğim. Özetim için gerekli olan kalemleri alacağım. Bol bol doldurmam lazım sanırım. Bunları alıyorum. Ve şu mavileri alacağım. Artık yetsin gari. Ve kronometremi koyacağım. Umarım sıfırlanmaz. Allah'ım ne olur. Bu zaman sıfırlanacak, biliyor musunuz? Ben buradayım. Kimse yok. Ve evet yıldızlarım, başardım. Şu anda illegal bir şekilde video çekiyorum. Çok abartmayayım da. Bu arada az önce ve fen özetime devam ediyorum. Az önce de hani kimse yok demiştim ya. Aslında ben yanlış kata çıkmışım. Yani o zaman ikinci katta değil de en alt katta yapmışlar bu sefer. İlk defa burada çalışıyorum ben de. Neyse ki sonra çikolata falan dağıttılar. Gönlümü aldılar. Tamam dedim. Bana böyle bir şeyler falan imzalattılar. Şimdi de MEB'in sorularını çözüyorum. Ve birlikte kütüphanede çözdüğüm soruları kontrol ediyoruz.
Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte zekat ve sadaka ibadeti konusunu... Evet yıldızlarım, kütüphaneden geldim. Şu anda kulaklıkla din kültürü dinliyorum, sadaka. Çünkü yanımda ablam var. Ve şimdi sizlere kütüphanede neler yaptığımı açıklamak istiyorum. Öncelikle fenden az önce gördüğünüz testleri çözdüm. Özetimi bitirdim ve MEB'in sorularını cevapladım. Matematikten de yıldızlarım bilmediğim bir konudan çözdüm. Aslında anladım sanmıştım ama anlamamışım. Hatta hepsini silmek zorunda kaldım. Bunu da salı günü fark edeceğim. Türkçeden de eksik kalan bir denemem vardı. Onu tamamladım. Şimdi ise din kültürü çözüyorum ve dershanede 1 saat 45 dakika çalışmıştım. Şu anda da yarım saat çalıştım. Tam 5 saat çalışmış oldum yıldızlarım. Aynı zamanda sonra biraz daha çalıştım ve 5 saat 20 dakikayla rekorumu kırmış oldum. Küçük ördek saklanmışlar gizlice. Anne ördek vak vak demiş. 2 ördek geri gelmiş. Bir gün 5 küçük ördek. Çocuklar yarım saat bunu dinliyor anne. Lan tamam ördek falan diye çocuğun psikolojisini bozar. Bence senin psikolojinde de bir sıkıntı var gibi Yıldız ama yine de sen bilirsin. Koştur koştur başlayan bir salı sabahından merhaba yıldızlarım. Şu anda maalesef ki hastaneye gidiyoruz. Daha doğrusu koşuyoruz. Gördüğünüz gibi çok üzgünüz. Ve sonunda eve vardım. Hızlıca bir program hazırladım. Spoiler, bu programın tamamını bitiremeyeceğim. Hazır hastane bahanesiyle iplerimizi kırmışken annem dedi ki hadi gel bakalım bir gezelim. Ben de tamam dedim. Canıma minnet. O yüzden şarkıyla başlayan günüm şu anda saat 17'de paragrafla devam ediyor. Hatta uyudum da o yüzden 1 saatte anca bitti paragraf. Olsun. Arkadaşlar ben... Sanırım bu görüntüler neden bugünün verimsiz ve yapılmamış maddelerle geçtiğini açıklıyor. Öncelikle matematik çözüyorum ama burada birazcık soruda zorlanıyorum. Ve o tüm yaptıklarımın yanlış olduğunu gördüğüm o an. Son olarak özet yazdım ve bu şekilde günümü tamamlamış oldum. Çarşamba günü. Evet yıldızlarım, bugün okula gidebildim çok şükür. Paragrafımı çözdüm ve şimdi de sizlerle birlikte fen çözüyorum. Birazcık uyuduğum ve yorgun olduğum için ders çalışmaya geç başladık. Hep benden konuşuyoruz. Peki sizin dersleriniz nasıl geçiyor? Ve de yıldızlarım okulda çözdüğüm fen soruları vardı. Teneffüslerde ve derste zaman buldukça çözmeye çalıştım. Sizlerle birlikte şimdi onları kontrol ediyorum. Hatta burada ben kontrol ederken annemle ablam bağırıştıkları için periyot sayısı bağırma yazmışım. Şahane. Ve listemizde sadece 2 maddemiz kaldı. Bir maddesi biraz uzun bir madde.
Evet, şimdi ise asıl kendimle gurur duyduğum yere geliyoruz. Burada saat biraz geç olmasına rağmen bir gayretle fenden yeni konular işliyorum ve özet çıkarıyorum. Bu arada ablam da yanımda ve o da konu çalışıyor. İkimiz de kulaklık takıyoruz elbette. Arada onun çalışmalarını da görebilirsiniz. Hazır izin vermişken onu da çekeyim dedim. Biz konularımızı işleye duralım. Ben de size o sırada videonun başında da söz verdiğim gibi neden şimdi söyledim LGS öğrencisi olduğumu ona bir açıklık getireyim. Öncelikle biliyorsunuz ki kanal videolarım herkese açık. Bu da demek oluyor ki videolarıma sadece iyi kalpli yıldızlarım değil, maalesef kötü niyetli insanlar da ulaşabiliyor. Bu yüzden ilk başlarda amacım kendimle ilgili olabildiğince az bilgi vermekti. Ancak biliyorsunuz ki son zamanlarda derslerimin de yoğunlaşmasıyla sizi çok ihmal ettim. Uzun süredir video yayınlayamıyorum. Çünkü çektiğim videoların planlamasına, çekimine, editlemesine, düzenlemesine gerçekten çok emek harcıyorum ve çok zaman da harcıyorum aynı zamanda. Ve sizlere böyle çalakalem içerikler çekmek istemiyorum. Siz de bu süreçte elbette beğeni, yorum ve aboneliğinizle yanımda olsanız da sizlerin de bunun nedenini bilmeye hakkınız olduğunu düşündüm. Yani neden bu kadar ayrı kalıyor, neden bu kız video atmıyor diye. Hele şimdiden böyleyse son zamanları düşünemiyorum bile. LGS'nin sizinle arama girmesine asla izin vermeyeceğim. Senenin başında yeltensem de hepimiz gördük ki sizleri bırakamıyorum zaten. Ama birazcık sizden anlayış isteyeceğim yıldızlarım. Bu sebeplerden zamanı şimdiymiş dedik. Ama diyorum ki yaz tatilinde her hafta video atmayan yıldız değildir. Bu kadar net yazdım, çizdim gitti. Artık benim aklımda bir bilginiz daha oldu ve samimiyetiniz arttı derken videoya dönelim bakalım neler yapmışım. Bunları anlatırken matematiğe çoktan geçtim bile. Son maddem matematikten 10 soruydu yıldızlarım. Aslında hiç çözesim yoktu ama sizin motivasyonunuzla çözmek istedim. Yani bugün tüm maddelerimi tamamlamış şekilde kapatmak istedim. O yüzden zorla da olsa çözüyorum. Ve yıldızlarım bugüne final fotoğrafı çekemesem de okuldaki ve evde çalıştıklarımla birlikte toplamda 3 saat 10 dakika çalışmış oldum ve 93 soru çözdüm. Ve Perşembe gününden merhaba yıldızlarım. Okuldan gelir gelmez hızlıca bir program hazırlıyorum. Ve sonra hemen dersin başına koyulayım diyorum. Bakın burada birkaç soru çözüyorum. Daha 2 soru çözmüşüm ki annem çağırıyor. Temiz bir ortam ya. Aa, video çekiyorum. Burada annemi kırmak istemediğim için elbette ki sus diyemiyorum. Kusura bakmayın siz de. Köpeğe bir bak. Bu babamı şimdi hemen anneminkini hazırlayacağız. Banyoya girmem lazım. Çok hayırlı bir evladım. Hadi ya video çekiyorum. Bu aynı girmem lazım. Artık sen onları Bu sessiz çek. çıkacak bu arada. Sessiz çıkacağını söylemiyor musun? Yapmıyorum ya ben sana. Bu çıkacak bu arada. Sessiz yap. Benimkini o zaman ben gideyim Bu bak bana. çıkacak. Hayır. İyi yavrum değil mi? O kötü bir şey mi banyo yapmak? Bence de değil. Güzel damla sakın. Hani hala video çekiyorum. Tamam söyle. Sessiz mi? Yok sen bunları keserim. Allah senin kaşıdan yedi kızım ama. Çok canım. Farkındayım. Bize iz bırakmış. Yere falan kaju dökmüş. Kapağını bırakmış. Tembellik yapamaz. Öyle hırsızlık bir şey yapamaz. Gizli bir şey. Baba kahven hazır. Kahvelerimizi hazırladıysak artık ders çalışmamla aramda hiçbir mani yoktur diye düşünüyorum. Bu komik konuşmalardan sonra yıldızlarım paragrafıma devam ediyorum. Yeni bir kitaptan çözüyorum bu arada. Bu arada tabii ki gelir gelmez 1,5 saat çalışmadım. Okulda boş dersim vardı ve bunu değerlendirdim. Bunu da süremden sayayım dedim yıldızları. Evet yıldızlarım paragrafımı bitirdim. Az önce de sizlerle birlikte sözel mantık kısmını kontrol ettik. Şimdi ise fenden periyodik tabloya geçtim. Hızdan 18 soru çözdüm.
Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Şimdi burada bir tane soru var ki aşırı sinirimi bozdu. Ben uyudum. Yattım o soru. Kalktım yine o soru. Sinirimi bozdu. Bu arada bu videoyu editlerken hastayım. Bunun için sesimin kusuruna. Siz görmediniz ama ben size çekemesem de fen ve matematik çalışmaya devam ettim. Ve bugünü 4 saatte kapattım. Okuldakiyle birlikte naçizane güzel bir çalışma oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence okuldaki çalışmamla da birlikte naçizane verimli bir çalışma oldu diye düşünüyorum. Eğer kendi kendine ya Listemdeki tüm maddeleri yaptım. Evet yıldızlarım, bu videom bu kadardı. Sizlerle yaptığımız anket sonuçları buradan bakabilirsiniz. Biliyorsunuz ki 2 part şeklinde yapmaya karar verdik. Bir sonraki partı da elimden geldiğince hızlı bir şekilde yayınlamaya çalışacağım. Beni izlerken gülmeyi ve birbirinizi çok sevmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Umarım beğenmişsinizdir videomu.